Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok hoş, çok şık bir bot patik modeli anlatacağım. Elimde gördüğünüz gibi kirpi ip de deniliyor, sakallı ip de deniliyor. Bu tür ipim var. Ara kısmı bu iple öreceğim. Böyle tabandan başlayacağız arkadaşlar. Tabandan başlayacağız. Siyah ve krem kullanacağım. Tabanı siyahla öreceğim. 10 sıra haroşa ördükten sonra böyle benim kirpi ipim biraz ince arkadaşlar. O yüzden elimde şöyle kırık beyaz bir ipim var. Şöyle bu iple ikisini birleştirip öreceğim ara kısmı. Sonra tekrar siyahla bilek kısmına lastik yapacağım arkadaşlar. Böyle sizin kirpi ipiniz kalınsa ip katmaya da bilirsiniz ya da lif ipi bu ipten yoksa lif ipiyle birlikte kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Böyle daha tok durur. Şişte 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben 37-38 numara ayaklar için öreceğim. 101 ilmek 101 ilmek başlayacağım tek sayı. Eğer ki daha büyük yapmak isterseniz ikişer her numara için 2 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Dediğim gibi tabanı siyahla başlayacağım. Tabandan başlıyor modelimiz. Şöyle ipimi ikiye katlayayım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tek sayı 101 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 101 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Tabanı haroşa öreceğiz. Tabii krem kısmı da haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. Şöyle ipimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kenarı düzgün olsun. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet, büyük de yapacaksınız. Benimle aynı sayıda yapın arkadaşlar. 10 sıra yapacağım haroşa sırasını. 10 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 10 sıra haroşa olana kadar ördüm. 3, 6, 9, 10 sıra oldu. Yeterli. Şimdi ne yapacağım? Burun kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Burun kısmını oluşturmak için ortada 3 ilmek olarak başlayacağız. Başta 49 ilmek, sonunda da 49 ilmek olursa ortada 3 ilmeğimiz kalıyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz daha fazla ilmekle başlayanlar. Şimdi 49 tane ilmeğimi örüyorum. Benimki 49'a denk düşüyor. Ortada 3 ilmek ayırırsam. Evet, 49 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, 49 tane ilmeğimi ördüm. Burada şöyle sakal ipimle diğer ipimi aldım, birleştiriyorum bu iki ipi. Buna geçeceğiz. Şöyle ilk karşım yani 50. ilmeğe bunu bağlayacağım. Şöyle direkt bağlayalım arkadaşlar bu sefer. Şöyle direkt ilmeğimi düğüm atarak başlıyorum. Evet, 50. ilmeğimi sabitledim. Siyah ipimi burada keseceğim. Bu iki ipi de birbirine bağlayalım arkadaşlar. Şöyle kesiyorum siyah ipimi. Evet. 50. ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. 1 2 haroşa ördüm. 2 oldu. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir
Ördüm. İkisini bir ördük. Şöyle çevirdim. Çevirdim, tersindeyiz. İpimi arkaya aldım. Sadece 3 ilmeği ördük. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane ördük. Siyah olan ilmeklerimi ikisini bir örüyorum. Siyah olanları ikisini bir ördüm. Burada siyah ipimle bunu bağlayacağım arkadaşlar. Sorun çıkarmasın siyah ipim. Evet, ikisini bir ördüm ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi örüyorum. Böyle saymaya gerek yok arkadaşlar. Krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Siyaha gelince siyah iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu kadar kolay olacak. Siyah ilmeklerin ikisini bir örüyoruz ve dönüyoruz. Döndüm. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzgün olsun diye. Modelimiz. Sonra haroşa örerek ilerliyorum krem ilmeklerimi. Evet, siyaha gelince ikisini bir örüyorum. Siyah gelince ikisini bir örüp çevirdim. Evet, çevirdikten sonra ipimizi arkaya alıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve haroşa örerek ilerliyorum. Krem iplerimi ördükten sonra siyaha gelince siyah iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Böyle gayet kolay ve anlaşılır oluyor. Çevirdim, ikisini bir ördükten sonra ipimi arkaya aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, krem ilmeklerimi ördüm. Siyah ilmeklere geçince iki siyah ilmeğin ikisini bir örüp şöyle çeviriyorum. Çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Böyle devam edeceğiz. Evet, bir daha göstermek istiyorum, bir tane daha. Siyah gelince ikisini bir örüyorum ve çeviriyorum. Ve ilk ilmeği ipim arkada örmeden sağ şişimi alıyorum ve haroşa örerek yine ilerliyorum. Evet, ne kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sağ tarafta bakın, sağ tarafta 5 ilmeğim, sol tarafta da 5 siyah ilmeğim kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sağ tarafta 5, sol tarafta 5. Daha büyük yapanlar, daha küçük yapanlar da yine aynı şekilde 5 ilmek kalana kadar örebilir. Böyle devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Sağ tarafta 5 tane siyah ilmeğim kaldı. Sol tarafta da 5 siyah ilmeğim kaldı. Modelimin tersindeyim arkadaşlar. Ters tarafındayım. Şimdi haroşa bütün ilmeklerimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. O 5 ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sakallı ip olduğu için burası çirkin görüntü olmaz arkadaşlar. Örelim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 5 tane siyah ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım.
Çevirdim. Artık bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ön yüzde bir sıra haroşam oluştu. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Git gel yapacağız. Şöyle bu kısımda, yani bu arkada 10 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Buradan itibaren sayarsam 10 sıra haroşa oldu. Şöyle pek görünmüyor ama şöyle çektirirseniz görünür arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra oldu. Şimdi burada bu ipimi kesiyorum. Şöyle keselim. Siyah ipimi alıyorum. Lastik örgü yapacağım. 50 tane, 56 tane ilmeğim var. Şöyle ilk ilmeğimi ördüm. 2 düz 2 ters şeklinde lastik yapacağım. Şöyle bu iki ipi şöyle hemen bağlayalım, olmazsa sorun çıkarmasın. Bir sırada da bağlayabilirsiniz. Evet, 2 düz 2 ters şeklinde lastik yapacağım. 1 2 tane ters, 2 tane düz, 1 2 2 tane ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ters örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 2 ters, 2 düz şeklinde lastik yapıyoruz. 2 ters, 2 düz. Şöyle 2 parmak olana kadar örelim. Sonra kesim yapacağız. Evet, bu aşamayı da tamamladım. Şöyle 2 parmak olana kadar ördüm. Kaç sıra ördük onu da sayalım beraber. Bu aradaki ters sıralarını sayıyorum. Şöyle ilk sırayı, şöyle krem kısmı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örmüşüm. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Elimizi sıkı tutmayalım. Nasıl ördüysek o şekilde keselim. İlmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Evet, ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimini tamamladım. Gördüğünüz gibi ipimi de uzun bıraktım ki dikeyim. Şöyle son ilmeği içinden geçiyorum. Şöyle ikiye katlayalım. Düz taraftan ikiye katlayalım. Düz taraftan dikelim. Şöyle siyah olan kısmı siyah ipimle dikeceğim. Krem olan kısmı krem ipimle dikeceğim. Şöyle dış tellerini alarak dikelim.
Evet, burada dilerseniz ipinizi kesip şuradan tekrar başlayabilirsiniz ya da ben şöyle burada bir düğüm atacağım. Şöyle ipimi şöyle iç taraftan yürüteceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi krem ipimi alıyorum. Bu ipimi iğnemden çıkardım. Evet, şöyle ipimi, siyah ipimi alta aldım. Burada kremle devam ediyorum. Haroşa tellerini de alabilirsiniz. Dış tellerden de dikebilirsiniz. Sakallı ipimiz sorun olmaz. Böyle karşılıklı dikiyorum. Evet, dediğim gibi buraya kadar dikeceğim. Sonra siyah ipimi alacağım. İğneme geçirip böyle bu şekilde alt kısmına dikeceğim. Burada dış tellerini alacağım. Burada da haroşa tellerini alarak dikebilirsiniz. Tamamen dikip döneceğim. Evet, dikimini de tamamladım. Mankenimizin ayağına geçirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Arkası da bu şekilde. Böyle harika oldu. Ayakta da çok şık, çok güzel duruyor. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip yorum yapıp paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.